Sayacaksan, yavaş yavaş oynayacaksan al şunu, satranç getir ya. Düşünelim madem, boşuna oturuyoruz burada. Öldüm ay aman ay aman ay aman. Vurdum vay aman vay aman vay aman. Neyleyim? Sıradaki. Cezzar Ahmet Paşa'dan sonra Napolyon'u yenen bir Türk daha vardı. İşin ilginci, Napolyon ona yenileceğini bile bile karşısına çıktı. Yapay zekanın ilk örneği 18. yüzyılda yapılan bir Türk robottu desem inanır mıydınız? Evet, kulağa şaşırtıcı geliyor. Ama bir dönem Avrupa'yı hayretler içinde bırakan bir Türk robot gerçekten de icat edildi. 1769'da Wolfgang von Kempelen adında Macar bir mucit kendini ispatlamak için Viyana'ya doğru yola çıktı. O yıl Habsburg Hanedanı'ndan İmparatoriçe Maria Teresa'nın sarayında mucitler hünerlerini sergileyecekti. Kempelen de gösteride sahne alacak mucitlerden biriydi. Ama maalesef istediği başarıyı gösteremedi. İcatları beklenen etkiyi oluşturmadı. Kempelen tam kurumuş boğazım diyerek saraydan ayrılmak üzereyken İmparatoriçe insafa geldi. Şimdi git sonra gel diyerek Kempelen'e 6 ay mühlet verdi. İkinci şansını iyi değerlendirmek isteyen Kempelen, çılgınlar gibi çalışmaya başladı. O zamana dek görülmemiş bir icatla geri döneceğine yemin etti. Gerçekten de öyle yaptı. Şimdi hakkını yemeyelim. 6 ay sonra yanında gizemli bir makineyle saraya geri döndü. İmparatoriçe ve saray görevlileri yerlerini aldıktan sonra mucitler yeniden sahneye çıkmaya başladı. Bu arada bir parantez açayım. 18. yüzyıl mekaniğe duyulan ilginin arttığı bir dönemdi. Müzik kutuları ve yazı yazmaya yardım eden bazı mekanik aletler sarayda sergilendi. Ama tüm bunlar Kempelen'in icadının yanında solda sıfır kaldı. Sahneye çıkan mucit makinenin üzerindeki örtüyü kaldırdı ve salondakiler "Ay ne oluyor, ne oluyor" nidaları eşliğinde kala kaldı. Herkes şaşkınlık içinde makineye bakıyordu. Bu, geleneksel Türk giysileri içinde bir robottu. Elinde nargilesi, başında sarığı, üzerinde Osmanlı kaftanı ve önünde satranç masasıyla The Türk İmparatoriçe'nin karşısındaydı. Oyuna başlamak için rakiplerini bekliyordu. Ama önce Kempelen makinenin kapaklarını açarak seyirciye içerideki mekanizmayı sergiledi. Mucit Bey işi sağlama alıyor tabii. Amaç hiçbir hile olmadığını kanıtlamak. Tabii o hile var mıydı, yok muydu bunu videonun sonunda konuşuruz. Kempelen The Türk'ü tanıttıktan sonra karşılaşmada beyaz taşları kullanacağını ve ilk hamleyi onun yapacağını söyleyerek rakiplerini sahneye davet etti. Asıl şok burada başladı. The Türk rakiplerini maksimum 30 dakikada yeniyordu. İzleyiciler şaşkınlıktan çığlık çığlığa birbirlerini itiyor, The Türk'ün hamlelerini izlemeye çalışıyordu. Rakibi karşısında uzun süre düşünüp hamle yapamadığında sabırsızlanan The Türk parmağıyla masaya vurarak onu uyarıyordu. Oğlum şu hamleni oynasana. Hatta sonraki yıllarda onu gören şair Edgar Allan Poe şunu söylemişti. Oyunu kazanmadan hemen önce başını zafer edasıyla sallıyor, kendini beğenmiş bakışlarla etrafına göz gezdirdikten sonra sol kolunu her zamankinden daha geriye çekiyor ve parmaklarını bir süre dinlendiriyor. Türk ayrıca bir yazı tahtası kullanarak seyircilerle sohbet etme yeteneğine de sahipti. Sorduğu ve yanıtladığı sorular arasında yaşı, medeni hali ve hobileri yer alıyordu. Oyuna devam ederken bir yandan da nargilesini içiyordu. Yani bildiğiniz kanlı canlı bir insanla sohbet eder gibi The Türk'le satranç oynayabiliyordunuz. Aslında bir de tavla oynasa tam olurmuş değil mi? Biz de var ya motor yağı niyetine çay içiyoruz biliyor musun? Allah. Enerjimiz buradan geliyor bizim. Saraydaki başarısının ardından adı tüm Avrupa'da duyuldu. Ama mucidi Kempelen ne hikmetse icadı sergileme konusunda eskisi kadar istekli değildi. Başka projelerle ilgilenmeye başladı ve The Türk'ün onarım sürecine gireceğini, bu yüzden Avrupa turuna çıkamayacağını söyledi. Kempelen'in bu tavrı yüzünden The Türk saraydan çıkışından sonra yalnızca bir rakiple karşı karşıya gelebildi. O da bir İskoç soylusuydu. Kempelen maçın ardından The Türk'ü tamamen ortadan kaldırmaya gitti. Adam bildiğin kendi yaptığı makinenin popülerliğini kıskanıyordu yani. Ayıp değil mi ya? Yani ben burada senin evladın sayılırım, evladın. Senin bana yaptığın muameleye bak. Benim sayemde meşhur oldum biraz ama hadi alınabilirsin ona biraz. Hadi ona bir şey demiyorum. Ama kıskançlıkla olur mu bu işler? Tabii ki de olmadı. Kempelen 1781'de pek de hoşuna gitmeyen bir emir aldı. İmparator II. Joseph The Türk'ü yeniden yapmasını istedi. Çünkü Rusya Grand Dükü Paul ve eşinin Viyana ziyaretinde makineyi sergilemek istiyordu. Kempelen emre karşı gelemedi tabii. The Türk yeniden sahalardaydı. Grand Dük Paul bu gizemli makineye bayıldı. Avrupa turuna çıkarılmasını istedi. Kempelen de bunu isteksizce kabul etti. The Türk Avrupa turuna 1783'te Fransa'dan başladı. Halka sergilendikten sonra maçlara başladı.
Paris'ten sonraki durak Londra'ydı. Mucit Kempelen burada The Türk'ü günlük 5 şiline sergiliyordu. Bu sırada makine İngiliz yazar Philip Thickness'ın radarına takıldı. Thickness makinenin iç işleyişini ortaya çıkarmayı kafaya koymuştu. Mucidinin zeki ve usta bir adam olduğunu söyleyip ona saygı duysa da satranç otomatında kesinlikle bir hile olduğuna inanıyordu. Makinenin içinde satranç ustası bir cücenin olduğunu iddia etti. Ona göre kapakları açınca görünen aşırı karmaşık mekanik sistem yalnızca görenleri yanıltmak ve yanlış yönlendirmek için dizayn edilmişti. Ben robot değilim. Sadece yaşadığım şeylerden sonra kalbim etliğini kaybetti. Artık bir metal parçası. The Türk Londra'da bir yıl kaldıktan sonra Avrupa turuna devam etti. Çeşitli şehirlerde durarak önce Leipzig, ardından Dresden ve Amsterdam'a gitti. Mucit Kempelen ömrünün son yıllarında makineyi satmayı çok istediyse de başarılı olamadı ve 26 Mart 1804'te 70 yaşında The Türk'ün sırrını da yanında götürerek öldü. Acaba makinenin nasıl çalıştığını bir gün birileri çözebilecek miydi? Görelim bakalım. Kempelen'in ölümünün ardından oğlu makineyi Bavyeralı bir müzisyen olan Johann Metzel'e sattı. Aslında Metzel, Kempelen ölmeden önce satranç makinesini almak istemiş ancak mucidin 20.000 frank istemesi nedeniyle vazgeçmişti. Kempelen de az değilmiş yani. Makinenin ekmeğini yemeye çalışmış bildiğin. Neyse tabii bu bizim Metzel'in içinde bir uhde olarak kaldı. Kempelen'in oğlu da bunu biliyor, fırsatı kaçırmayıp fiyatı yarıya indirerek makineyi ona sattı. Yalnız ufak bir sorun vardı. Bizim The Türk uzun yıllar süren satranç maçları, Avrupa turları falan derken bayağı bir yaşlanmıştı. Metzel bir süre onu onarmakla ilgilendi. Tabii bu sırada The Türk'ün sırrını da öğrenmiş olmalıydı. Bu süreçte The Türk en meşhur maçına çıktı. Kimle dersiniz? Napolyon Bonaparte'la. Oho kedi parçası. Oğlum bu kadar küçük müydü lan? Gel otur gel. Ben seni geçen hafta yenmedim ya. Yenilen pehlivan güneşe doymaz diyorsun ha. Hadi bakalım. O zaman diz. Napolyon Akka kuşatmasında Cezzar Ahmet Paşa'ya yenildikten sonra Stockholm sendromu mu oldu, kendisini üzen toksik ilişkilerin bağımlısı mıydı pek bilemeyeceğim. Ama kendi isteğiyle yenilmek üzere bir Türk'ün daha karşısına çıktı. Yenilen pehlivan güreşe doymaz lafını duyup ciddiye almış olmalı. Maç başlamadan önce ikilinin ilk tanışmasında The Türk Napolyon'u selamladı. Napolyon maç boyunca birkaç kez hile yapmaya çalıştı ama The Türk hileleri fark edip onu alt etti. Hatta sonunda Napolyon'a sinirlenen The Türk tüm taşları yere fırlatarak hileyi kabul etmeyeceğini gösterdi. Napolyon ne yapsın? Gördü bizim Türk'le baş edemeyecek. Tamam dedi. Mertçe oynayacağım bu oyunu. Sözünü de tuttu. Bu kez hiç hile karıştırmadı ama The Türk'e fena şekilde yenildi. Yani anlayacağınız adam bir nevi Akka kuşatması dejavusu yaşadı. Olsun be, onun da kaderi sürekli Türklere yenilmekmiş. Metzel bu meşhur maçtan sonra rehavete kapılmadı ve makineyi geliştirmeye devam etti. Sonunda makinenin şahmat diyebilmesi için bir ses kutusu bile tasarladı. The Türk'ün şöhreti Avrupa kıtasında aştı. 1828-1836 yılları arasında Kanada ve ABD'de birçok sergide yer aldı. The Türk'ü Küba'ya da götüren Metzel, 1838'de dönüş yolculuğu sırasında öldü. Metzel'in ölümünün ardından bu kez de Edgar Allan Poe'nun doktoru John Mitchell Türk'e aldı. Ancak eskisi kadar ilgi görmeyen otomatı Philadelphia'daki bir müzeye bağışladı. The Türk'ün ölümü ise son derece hüzünlü oldu. 5 Temmuz 1854'te Ulusal Tiyatro'da başlayıp müzeye sıçrayan bir yangında sakladığı sırlarla birlikte kül oldu. Mitchell, bu sert mizaçlı arkadaşımız tamamen kül olmadan önce alevlerin arasından şahmat dediği hala duyuluyordu dedi. Böylece 18. yüzyılın meşhur satranç ustası hem mekanizmanın nasıl çalıştığı hem de neden Türk adını aldığı gibi soruları yanıtsız bırakarak tarihin tozlu sayfaları arasına karıştı. Adı konusunda en kabul gören teorilerden biri şuydu. Makine 18. yüzyılda batıda gitgide yayılan oryantalist merakın bir ürünü gibiydi. Egzotik tarzı, bıyığı, kolunu bir minderin üzerine koyarak oturması, nargilesi, kısacası her şeyiyle Avrupalıların kafasındaki doğulu imgesini yansıtıyordu. Bu yüzden de ona The Türk demişlerdi. Yani konu her zamanki gibi oryantalizme geliyor. Peki nasıl çalışıyordu bu makine? Bir teoriye göre satranç taşlarının içine yerleştirilen mıknatıslar sayesinde taşları oynatıyordu. Bir başka teoride ise makinenin içinde bir çocuğun saklandığı söyleniyordu. Kimilerine göre ise bu gerçekten bir teknoloji harikasıydı. Yani yapay zeka ile çalışıyordu. İşin aslı ise pek öyle değildi. Makinenin içinde raylı bir sandalyede oturan bir satranç ustası vardı. Kapılar her açıldığında yana kayarak kendini gizliyordu. Maç başladığındaysa satrançta bir deha olan bu arkadaş rakibini kolayca yeniyordu. The Türk'ü bu kadar meşhur kılan hiç şüphesiz oryantalist tarzı ve dönemin şartlarına göre çok ileri seviyede olduğuna inanılan teknolojisiydi. Ama her ne olursa olsun Napolyon'u Cezzar Ahmet Paşa'dan sonra yenen Türk olarak tarihe geçmeyi başardı. Ve bu kariyerinin en önemli maçı olarak hafızalara kazındı.
Ya kaç defa diyeceğim, delikanlı adam şekerli çay içmez. Yani tamam, robot değilim. Ama Napolyon'u yendim mi? Yendim. Kolaysa gelin siz de Napolyon'u yenin. Ha, ondan sonra sıra bana gelir zaten. Gülme. Ses çıkmayınca gaza gelemiyorum. Adam gibi oynayın şu oyunu ya. Bu dursun mu ya? Dursun mu? O mu? He. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Reis, 3 kıymalı bir patatesliye ne oldu? Tamam. Oğlum, robotun bile kafasını yaktın ya. Bu adam bunları Ben bunları buraya alacağım, sen bunları buraya alacaksın. Biz de var ya, motor yağı niyetine çay içiyoruz, biliyor musun? Cezzar Ahmet Paşa'dan sonra Napolyon'u yenen bir Türk daha vardı. İşin ilginci, Napolyon ona yenileceğini